Günümüzde Machiavellist terimi, çoğu zaman çıkarcı ve acımasız siyasi manevralarla iktidara ulaşan liderleri tanımlamak için kullanılır. Ancak Machiavellizm yalnızca güç hırsı ve entrika sanatı mıdır? Bu sorunun cevabını aramak, bizi tarihin en etkileyici düşünürlerinden birine, Niccolo Machiavelli'ye götürür. Peki, Adolf Hitler'in başucunda sakladığı meşhur siyasi manifestonun ardındaki zihin kimdi? Niccolo Machiavelli, politika biliminin ve felsefi realizmin öncüsü olarak kabul edilen bir İtalyan düşünür, tarihçi ve devlet adamıydı. Ondan önce siyaset felsefesine idealizm hakimdi. Ahlak ve erdem üzerine şekillenen teoriler, dünyayı olması gereken haliyle ele alıyordu. Oysa, Rönesans'ın rüzgarını arkasına alan Machiavelli, gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren, siyaseti ahlaktan bağımsız bir olgu olarak ele alan keskin bir realizm anlayışı geliştirdi. Bu yaklaşımının en güçlü ifadesi, 1513 yılında kaleme aldığı başyapıtı Prens'tir. Siyasetin karanlık dehlizlerine ışık tutan bu eser, son 500 yılda devlet yönetimine dair sayısız lideri etkiledi. Machiavelli, Prens'te iktidarın doğasını, hükümdarların nasıl yükselip nasıl düştüğünü ve bir yöneticinin tahtını sağlamlaştırmak için hangi stratejileri uygulaması gerektiğini tüm gerçekçiliğiyle ele aldı. Ahlakın ötesinde bir siyaset okuması sunan bu eser, gücün nasıl elde tutulduğunu ve yönetimin neye dayanması gerektiğini sorgulayan her zihin için hala güncelliğini koruyor. Machiavelli'nin en meşhur eseri Prens, siyasetin doğasını en sert ve gerçekçi haliyle ele alan bir başyapıttır. Bu eser, politik liderlerin güç elde etme, onu koruma ve gerektiğinde acımasızca kullanma stratejilerine dair keskin gözlemler sunar. Hacmi küçük, fakat etkisi devasa olan Prens, siyaseti ahlaki ideallerden bağımsız bir zemine oturtarak, yöneticilere iktidarın çıplak gerçeğini anlatmayı amaçlar. Machiavelli'ye göre bir hükümdarın asıl görevi, halkına erdem değil, istikrar sağlamaktır. Burada, prens terimi, yalnızca monarşik yöneticileri değil, siyasi otoriteyi elinde bulunduran her lideri kapsar. Bu yüzden, günümüz perspektifinde prensi okurken, kelimenin yerine iktidar sahibi ifadesini koymak belki de daha doğru olacaktır. Peki Niccolo Machiavelli Prens'i neden yazdı? Niccolo Machiavelli, Rönesans İtalyası'nın en etkili siyaset teorisyenlerinden, diplomatlarından ve yazarlarından biriydi. Fakat onun Prens'i kaleme almasına yol açan süreç, yalnızca zekası ve gözlem yeteneğiyle değil, aynı zamanda talihsiz olaylarla da şekillendi. 1500'lerin başında, Floransa Cumhuriyeti'nde önemli bir diplomat olarak görev yapan Machiavelli, bu dönemde İtalya ve Fransa'da uzun yıllar geçirerek siyaset sahnesini yakından inceledi. Onun gözünde gerçek iktidar, erdem ya da ahlaki doğrularla değil, stratejik hamlelerle elde ediliyordu. Ancak Machiavelli, kendi çağının acımasız oyunlarını yalnızca bir gözlemci olarak analiz etti. Kendisi, düşündüğü kadar sert bir politikacı değildi. Yine de Borgialar ve Mediciler gibi güçlü ailelerin yöntemleri, onun siyaset felsefesinin temellerini atmasına yardımcı olacaktı. Kaderin ironisi burada devreye girer. 1512'de Medici ailesi, Floransa'daki cumhuriyetçi düzeni yıkarak iktidara geri döndü. Bu hanedan, gücünü servetinden alan ve diplomasi kadar entrikalarla da yönetmeyi bilen bir aileydi. Machiavelli, eski yönetime yakın olduğu için yeni rejim tarafından hain olarak görüldü. 1513'te hapsedildi, işkence gördü ve nihayet serbest bırakıldığında Floransa'dan sürüldü. Bu sürgün dönemi onun en verimli yıllarına dönüştü. Politikadan dışlanmış bir adam olarak iktidar hakkında en keskin gözlemlerini kaleme aldı. Prens, yalnızca hükümdarlar için bir rehber kitap değildi. Aynı zamanda Medici ailesinin gözüne girmek için yazılmış bir eserdi. Nitekim Machiavelli, bu kitabı dönemin güçlü isimlerinden Giuliano de Medici'ye ithaf etti. Ancak ironik bir şekilde, bu başyapıt Medicilerin dikkatini çekmekten çok, yüzyıllar boyunca tartışmalara yol açacak bir siyaset kılavuzu olarak tarihe geçti. Cosimo de Medici, Rönesans Floransa'sında bir hükümdardan çok bir gölge kraldı. Servetini ve siyasi dehasını kullanarak şehrin yönetimini perde arkasından yönlendiren bir figürdü. Oligarşik bir düzenin içinde gücün yalnızca erdemle değil, stratejiyle kazanıldığını ve sürdürüldüğünü gösterdi. Machiavelli,
devlet hizmetinde geçirdiği yıllar boyunca ahlaki iyiliğin tek başına iktidarı elde tutmak için yeterli olmadığını acı bir şekilde öğrenmişti. İşte bu nedenle prens, yönetim sanatına dair idealist ütopyalar sunmak yerine kazanmanın ve muhafaza etmenin en etkili yollarını tüm çıplaklığıyla ortaya koyar. Ancak Machiavelli'nin öğretileri bugüne dek tartışmalı olmaya devam ediyor. O, siyaseti bir ahlak meselesi olarak değil, bir oyun ve mücadele alanı olarak gördü. Yine de tarihsel bağlamda ele alındığında, onun bakış açısı yalnızca acımasız bir pragmatizmden ibaret değildir. Aynı zamanda devletin bekası ve istikrarı adına yapılan bir uyarıdır. Şimdi, Machiavelli'nin iktidar üzerine sunduğu çarpıcı tavsiyelere yakından bakalım. Amaca ulaşmak için her araç meşru mudur? Bu soru asırlardır tartışılmıştır ve Machiavelli'nin Prens adlı eseri bu soruya kesin bir cevap sunar. Evet, eğer amaç iktidarı sürdürmekse. Machiavelli'ye göre bir hükümdarın en önemli görevi, gücünü korumak ve devletin istikrarını sağlamaktır. Bu nedenle kullanılan araçlar değil, elde edilen sonuç önemlidir. Amaca ulaşmak için her yol mübahtır. Çünkü amaç, bütün araçları meşru kılar. Machiavelli'nin eseri, siyaseti ideallerden ve ahlaki kaygılardan bağımsız, tamamen gerçekçi ve pragmatik bir bakış açısıyla ele alır. Kitap, hükümetlerin ve liderlerin iktidarlarını sürdürebilmek için bazen ahlaki ilkeleri göz ardı etmeleri gerektiğini savunur. Bu düşünceler nedeniyle Prens'te savunulan stratejiler zamanla Machiavellist olarak adlandırılmış ve kurnaz, acımasız siyasi taktikleri ifade eden bir kavram haline gelmiştir. Machiavelli, liderlerin başarısını onların ne kadar erdemli olduklarına göre değil, iktidarda kalabilme yeteneklerine göre değerlendirir. Önceki filozoflar, siyasal erkin doğuştan gelen bir hak veya ahlaki bir görev olduğunu savunmuşlardır. Platon ve Aristoteles gibi düşünürler, yönetimi, adalet ve erdem üzerine inşa edilmesi gereken kutsal bir sorumluluk olarak görmüştür. Ancak Machiavelli, gücün yalnızca onu elinde tutabilen insana ait olduğunu ileri sürer. Ona göre erdem, geleneksel anlamda ahlaki iyilik, doğruluk veya onur değildir. Machiavelli'nin Prens'te tanımladığı erdem, değişen koşullara uyum sağlama ve gerektiğinde sert, gerektiğinde esnek olma yeteneğidir. Başarılı bir hükümdar, sabit ilkelere bağlı kalmak yerine, içinde bulunduğu durumun gerekliliklerine göre hareket etmelidir. Kitapta en çok tartışılan sorulardan biri şudur: sevilmek mi daha iyidir, korkulmak mı? Machiavelli bu soruya şu cevabı verir: İkisi birden olursa harika olurdu. Ama eğer bir seçim yapmak gerekirse, korkulmak daha güvenlidir. Çünkü sevgi, insanların değişken duygularına bağlıdır ve sadakatsizlikle sonuçlanabilir. Ancak korku, insanları itaate zorlar ve hükümdarın otoritesini pekiştirir. Yine de Machiavelli, nefret edilmenin tehlikelerine dikkat çeker. Bir hükümdar korkulabilir, ancak nefret edilirse halkı onu devirmek için birleşebilir. Bu nedenle hükümdarın halkını baskı altında tutarken nefretlerini kazanmaktan kaçınması gerektiğini belirtir. Prens'in 15. bölümünde Machiavelli, bir liderin sahip olması gereken temel niteliklerden bahseder. Ona göre halkla güçlü ilişkiler kurmak iktidarı korumak açısından büyük önem taşır. Ancak bir lider her zaman dürüst, cömert veya adil olmak zorunda değildir. Asıl önemli olan, halkın gözünde bu özelliklere sahipmiş gibi görünmektir. Machiavelli, hükümdarların gerektiğinde bir tilki gibi kurnaz, gerektiğinde bir aslan gibi güçlü olması gerektiğini söyler. Tuzakları tanımak için tilki, kurtları korkutmak için aslan gibi olun, diyerek liderlere hem zeka hem de güç kullanmalarını tavsiye eder. Yani bir hükümdar hem zayıf noktalarını bilmeli hem de gerektiğinde acımasız davranabilmelidir. Prens, siyaseti bir ideal olarak değil, bir güç mücadelesi olarak ele alır. Machiavelli, bir liderin başarılı olması için neyin doğru veya yanlış olduğuna değil, neyin işe yaradığına odaklanması gerektiğini savunur. Erdem, doğruluk veya halkın sevgisi değil, gücünü sürdürebilmek için alınan doğru stratejik kararlar belirleyicidir. Machiavelli'nin düşünceleri, aradan geçen yüzyıllara rağmen hala büyük bir tartışma konusudur. Kimileri onu ahlaksız, ikiyüzlü ve siyaseti yozlaştıran bir figür olarak eleştirirken, kimileri ise onun siyaset sahnesindeki gerçekleri cesurca ortaya koyduğunu
ve liderlerin karşılaştıkları karmaşık sorunlara dair dürüst bir bakış açısı sunduğunu savunur. Machiavelli'nin mirası yalnızca politik teoride değil, aynı zamanda modern güç mücadeleleri, yönetim stratejileri ve hatta popüler kültürde de kendini göstermeye devam etmektedir. Machiavelli, Prens'i yayımladıktan sonra bir süre Floransa'ya dönse de aktif bir siyasi rol üstlenemedi. 1527'de 58 yaşında hayata veda etti. Ancak ölümünden sonra da eserleri yankı uyandırmaya devam etti. Prens, Katolik Kilisesi tarafından tehlikeli ve sapkın bir kitap olarak görüldü. Papa 4. Paul, 1559'da kitabı yasaklı eserler listesine aldı ve çeşitli düşünürler Machiavelli'yi ateizm ve ahlaksızlıkla suçladı. Buna rağmen onun fikirleri hem akademik dünyada hem de devlet yönetiminde etkisini sürdürdü. Machiavelli'nin mirası yalnızca Prens ile sınırlı kalmadı. Yazdığı oyunlar, skeçler ve şiirler de zaman içinde ilgi görmeye devam etti. Ancak en büyük etkiyi siyasi liderler ve stratejistler üzerinde bıraktı. Joseph Stalin'den Richard Nixon'a kadar pek çok dünya liderinin Prens'i okuduğu bilinmektedir. Onun güç ve politika konusundaki analizleri yalnızca monarşiler ve prenslikler için değil, modern devletler ve siyasi organizasyonlar için de yol gösterici oldu. Machiavelli'nin en önemli katkılarından biri, siyasette idealizmden realizme radikal bir geçiş sunmuş olmasıdır. Onun çalışmaları, 16. yüzyıl İtalya'sındaki çalkantılı siyasi ortamı anlamak için önemli bir kaynak olmanın ötesinde, zamanın ötesine geçerek siyaset felsefesinin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Her ne kadar önerdiği stratejilerin bir kısmı dönemin koşullarına bağlı olsa da, Machiavelli'nin güç ve yönetim üzerine geliştirdiği temel fikirler, akademisyenler, tarihçiler, yorumcular ve politikacılar için hala büyük bir ilgi ve tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kesin olan bir şey var. Machiavelli, insanların siyaseti ve gücü anlama ve tartışma biçimini kökten değiştirdi. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Video bitti, hoşça kalın.